Arkadaşlarımızın çektiği fotoğraflarda önce kendimize bakar ve iyi görünüp görünmediğimizi kontrol ederiz, değil mi? Hatta beğenmezsek, kötü çıktığımızı düşünüyorsak o fotoğrafın silinmesini bile isteyebiliriz. Hatta kendimiz çekmişsek sileriz bile. Dışarıya karşı güzel ve kusursuz görünmek isteriz çünkü. Mutlu, başarılı, çalışkan, akıllı olmalı, öyle görünmeli ve öyle bilinmeliyiz. Haklı olarak zayıflıklarımızı göstermek istemeyiz. Hep güçlü olmak, güçlü durmak, işte dediğim gibi akıllı, mutlu, başarılı falan gözükmek isteriz. Çünkü zayıf görünürsek bu bizim için bir eksi puandır ve ne bileyim abartarak söyleyeceğim. Belki de hayatta kalmamızı, hayatta tutunmamızı zorlaştıracak bir takım durumlar doğurabilir. İşte bu noktada konuyu bisikleti neden çok sevdiğime bağlamak istiyorum. Çünkü bisiklet benim için güç ve zayıflığın mükemmel bir uyumunu simgeliyor. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Öyle değil mi? Bisiklet bazen güçlü olduğumu ama diğer taraftan da kırılgan olduğumu bana birebir yansıtır. Kimi zaman da düşündüğümden çok daha fazla güçlü olduğumu gösterir. Özetle iyisiyle kötüsüyle insan olduğumu ve içimdeki güç kadar zayıflıklarımı da sevmem gerektiğini hatırlatır. Sonuçta bisiklet hedefine kendi ritminde ve limitlerinde ilerlemeni öğütler. Doğal olarak sabrı da öğretir. Aynı zamanda hayallerini gerçeğe dönüştürebilen bir araçtır. Pedal basarken hayallerimi gerçeğe dönüştürmek üzere ileriye doğru akmama yardım eder. Aynı zamanda ruhumu besler ve ben de aslında ona bir ruh verdiğimi hissederim. İşte bisikleti aramızda birbirini besleyen ama bir taraftan da o karşılıksız ilişkiden dolayı çok seviyorum. Geride 12 etap, 7 il, onlarca köy kasaba ve bir sürü tepeyi aştık. Onları geride bıraktık. Başlarken ki ilk turun üzerinden 9 yıl geçtikten sonra acaba yapabilir miyim, becerebilir miyim gibi sorular vardı kafamda. Fakat bu sorular bile aslında galiba en başta tura hazır olduğumun ispatı gibiydi. Çünkü ne ülke gündemi, işte ekonomi, siyaset, politika artık her neyse ne kişisel sorumluluklarım, işlerim vesaire hiç böyle zihnimde bir yer etmedi. Yani tamamen onları silmişim gibi oldu. Yani yola konsantre olarak başladığımı düşünüyorum. Haliyle zihnim düşünmeyi geride bırakmış, tamamen yola odaklı. Bu işte 13 günlük etabı nasıl tamamlayacağıma dair bir heyecan yaşıyordu. Dolayısıyla bu motivasyonla başladık ve açıkçası başladığımdan çok başka biri olarak turu tamamladım. Tur boyunca sabahları çok erken uyandık. Erken uyanmanın da şöyle bir güzel tarafı var. Bir anda şehir sana kalıyor. Ve açıkçası onun tadını ancak bu saatlerde çıkarabiliyorsun. Yani birkaç saat içerisinde bu köpeklerle insanlar yer değiştirecek. Onlar bütün gece sokakları bekliyorlar. Sonra insanlara devrediyorlar. Şu anda etrafında 3 tane köpecik var. Onlarla yürüyoruz bakalım. Şimdi gel bakalım. Gel. 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 Allah Allah. Kahvaltı edecek yer bakıyoruz. Aslında dün akşam şöyle bir dolaşmıştık etrafı. Bir tane fırın öndeki açılmış. Hazır köpekler demişken yol boyunca hiç köpeklerle sorun yaşadık mı? Hayır, pek yaşamadık. Bir de sanıyorum videolardan birinde söylemiştim, etaplardan birinde. Geçtiğiniz bölgenin ne kadar sakin, ne kadar huzurlu olduğu bence köpeklerin karakterlerine de yansıyor. Huzurlu bir yerden geçiyorsanız hayvanlar sakin oluyorlar. Ama ne bileyim biraz kalabalık, hayvanlara kötü davranılan yerlerde hayvanlar agresif olabiliyor. Ama genel itibariyle biz kesinlikle böyle bir sıkıntı yaşamadık. Köpeklerle hep arkadaş ve dost olduk tur boyunca. Kahvaltımızı ettik ama yağış devam ediyor. Yarım saat 45 dakika daha bekleyeceğiz. Ondan sonra hani bu yağış herhalde daha da hızlanmaz. Yola çıkacağız. Sadece biraz zaman tanıyoruz kendimize. Yola çıktık. İnceden atıştırmaya devam ediyor. Ama daha henüz 1-2 kilometre olmadı.
Tırmanmaya başladık zaten. 300'e çıkacağız. Bu da bizi daha başlar başlamaz soluksuz bırakıyor. Şimdi büyük ihtimal son gün güzel bir final olsun. Yola devam. Kendime geleyim. Bugünün ilk 300 metresini geçtik. 4 kilometrede 300'e tırmandırdı. Kendime gelmem lazım. Öyle inişler, öyle çıkışlar var ki bu arada düz bir alan yok. Dolayısıyla bu özellikle son harika iniş çekemedim. Çıkışta nefes nefese bıraktıysa inişte o kadar nefes aldırdı. Şimdi başka köye geldik. Artık Bodrum'a. Görünürde 67 kilometre kaldı. En azından yağmur hızlanmadan köye vardık. Evet. Ama bundan sonra Mahrumiyet bölgesindeyiz. Hızlanır mı sence? Bence Şurada bir bulut var. ama oraya mı gidiyoruz, o bize mi geliyor? Hep böyle geliyordu. Zaten Salih'e gidecek olursak Salih buradan ama bir aşağı ineceğiz, tekrar yukarı çıkacağız. Gerek yok. Şurada bir yerlerde bir şey içebiliriz. Ya Jack'i çekmedim. Keşke biz de Jack'i çekseydik. Ya acele keşke bekleseydik oraya. Ya bilmem. Bilmiyorum, rahatsız olmazdı herhalde, biraz şey yani. Sohbete yönelik bir şeydi. Aslında dünyada hani bize özgü bir şey değil. Adam da dedi ya, zamanı satın alamıyorsun. İşte arkadaşlarımı kaybettim ve ben de her şeyi bırakıp yola çıktım. Finalde dediği o zamanı satın alamıyorsun çok kıymetli bir şeydi. Yani onu bir İngiliz de söylüyor, bir Japon da söylüyor, bir Türk de söylüyor. Çok evrensel bir şey. Ya bunu herkes biliyor ama. Yani. Biliyor ama- Kimsenin bilmediği bir şey değil ama bunu hayata geçirebilmek önemli. O işte zor. Yani bugün işte önemli olan o. Herkes biliyor ki yani. Evet. Ya biz klasik her şeyi konuşuyoruz. Bugün dünyanın en ucundaki adam da o böyle olduğunu biliyor. Biliyor. Ama bunu işte bu eylem haline Getirmiş, çıkmış, bisiklete binmiş, Türkiye'ye gelmiş adam. Ama %10. yani şimdi aslında bunun hikayesinde bir de bağlayan bir şeyler herhalde daha özgür. Yani bir aile. Evet. Tamam, bir işi bırakmak belki daha kolay ama yani bir ailenin geleceğini sana bağlı çok şey var. Doğru. Onları da bir bırakabiliyorsun. Yani sen sadece kendini bırakmıyorsun ki yani. Ben bazı insanlar hani çok basitmiş gibi geliyor. Ya bırak git. İyi de bırak git. Sen kendini mi bırakıyorsun sadece? Bir tek tabii onu sormak ayıp olur. Ha, evli misin bilmem ne, hani bunlar Evet, çok özel. Ben Çok özel. aslında. Aklıma geldi de biraz çok özel olur. bence de özel olur. Yani %10'u tırmanmadan önceki şu dedikodumuzu bitirdik. Şimdi kapatıyorum. Devam edeceğiz. Gürçamlar'da çay molası verdiğimiz esnada Tayfun abiyle şeyi tartışıyorduk. Önümüzde bir köy kasaba yok yemek yiyeceğimiz. En azından Avşar'a kadar. Oturduğumuz çay ocağında da tost yapıyorlardı. Tost bekliyoruz. İşte o sırada Jack geldi. Jack olduğunu onu davet ettiğimizde öğrendik. Bir çay ısmarladık kendisine. 60 yaşında, İngiltere'den yola çıkmış. Elektrik teknisyeniymiş. Ve çok yakın zamanda 2 arkadaşını kaybetmiş. Bunun onu çok etkilediğinden bahsetti. Ve yola çıkmaya böyle karar vermiş. Zamanı satın alamıyorsun diyerek başladı cümlesine ve yolculuğunu özetledi. Biz işte tostlarımız çıktı, çayımız bitti. Jack'ten önce yola çıktık. Hatta Tayfun abi keşke beraber çıksaydık, birlikte sürseydik dedi ama onun programı biraz daha farklıydı. Biz Bodrum'a, Milas'a inecekken o Muğla, Denizli tarafına çıkacaktı. İşte tatil beldeleri, sahil kesimini falan pek tercih etmediğinden bahsetmişti. Dağlara çıkmak istiyorum diye, dağlardan seyahat etmek istiyorum diye anlattı. Bizi yakalayacağından çok emindim aslında. Zaten yağmurdan korunmak için bir ağacın altına girip biraz beklediğimizde Jack bizi yakaladı da ama durmadı. Ya bu tur vesilesiyle ben buraları da çıkmış oldum.
çok yorucu yokuşlar. Hatta belki uçmak direğe falan da bayağı beş basar diyeyim, onu söyleyebilirim. Hani bazıları uçmak direği çok şey yapıyor ama biz Bodrum'da gerçekten öyle yükseltilerde pedal basıyoruz ki şu anda burası benim nefesimi kesiyor ama güzellikten. O kadar tırmandık, değdi. Daha da tırmanacağız. Şu anda 235'lerdeyiz. Kıyı Kışlacık'tan sonra bir tırmanışımız daha olacak. Ondan sonra Savran düzlüğü, yani havalanın oraya inmiş olacağız. Sonra Verilli Bodrum. Ama yani böyle usul usul gidiyoruz. En azından bu bölümü dinlenerek, çok da yormadan. Sen ne kadar yormamaya çalışsak da yokuş yoruyor gerçi ama gayet güzel geçiriyoruz. Yağmur var. He? Yağmur var önümüzde bak. Yine mi? Bu tepeye bak. Ha, evet şimdi gördüm. Yağmur var. Hey! All downhill now. Yeah. Come. Have a good ride. Rain. See you later. Okay. Devam ediyor. Evet gidelim. Bidon bunun dışı açı. O bir gravel. Bravo. O şimdi nerede olduğunu da biliyorsun. Başka bir programı var galiba. Aşağı iniyorum şimdi dedim. Ha, zaten onu da görmüştür. Ay. Şu karşıdaki güzel ağacın altında biraz yemek yedik. Kahvemizi içtik. Şimdi son rampamıza saracağız. Bayağı yukarıda ben görüyorum. Tabii siz buradan görmüyorsunuz. Arabalar belki görüyorsunuzdur, bilmiyorum. Yukarı sarmaya başladılar. Biz de saracağız. Bugünkü son canavarımızı da bitirmiş olacağız. Şimdi 280'ler diye tahmin ediyorum. Onu da tırmandıktan sonra Bodrum için artık bizim tanıdık yollar diyebilirim. O yollarda pedal basmaya devam edeceğiz. Herhalde aşağı yukarı bir 50 kilometre sonra Bodrum'dayız. Bence tam bir final oluyor. Sabah çıktığımızdan beri aşmaya çalıştığımız 3 tepe bizim neredeyse yarım günümüzü aldı. Artık son finaldeyiz. Herhalde bir son 150 metre falan kaldı zirveye. Hakikaten çok sert yokuşlar. Bu bana şey hatırlatıyor. Seçkin'le Üsküp Atina turunu bitirirken Atina'yı da 3 farklı tepeyi aşarak girmiştik. Ve demiştik ki ya Atina'ya da böyle girilir. Hani Olimpos'u var, bilmem nesi falan var ya. Dağlar, tanrılar oralarda. Ve 2 bisikletçi Atina'ya öyle inmiştik. Bu da bence bir Bodrum finaline yakışır olacak. Ama rampa hala çıkıyor. Açalım. Kıvrıl kıvrıl bitmiyor. Burası daha kıymetli. Buradan eve dönmek daha da güzel. Her kamera açtığımda araba geliyor ya. Tam bir şey söyleyeceğim. Bir şey anons edeceğim, araba zın diye. Bitirdik ama. Sen dedim çamlara sarıyor falan, sarmıyor. Nereye? Böyle yukarı sarıyor dedin. Hayır dedim şu seviye var ya, o seviyeye çıkarız Ha, dedim. tamam. Bitti. Bitirdik. Artık bir sayabilirsin. Bundan sonra bizim Bizim köy. He, bizim yollar. Tamam. Bizim mahalle. Evet. İniyoruz o zaman. Şimdi bak şurası var ya bak. He. Burası, buradan gidersen burası geç Selimiye'ye varmadan önce orada bir zeytinyağı fabrikası var ama böyle orada bir kahveler vardır. Bu yoldan gidersen oraya çıkarsın. He. Yukarı bakıyoruz. Görüyor gene. Buradan gidersen oraya çıkar. Jack buradan gitmiş olabilir. Çünkü o Milas'a gidecekti. Evet. Bence o öyle gitti. Evet. Biraz dolaşıyor ama yani artık şey yok. Bye bye Jack. Hadi. Az evvel Kıyı Kışlacık rampasını çok dikkatli bir şekilde indik. Yağmurdan dolayı
kayganlaşan zeminde ağır bisikletlerle aşağı inmek gerçekten bir teknik istiyor. O yüzden çok da salmadan dikkatli bir şekilde indik ve artık bizim tanıdık topraklardayız. Hatta az evvel Tayfun abiyle de muhabbetini yaptık. Ya bu tur bitti dedik. Şimdi Koru tarafına çıkacağız. Oradan da Bodrum'a bildiğimiz yollardan az evvel dediğim gibi varmış olacağız. Geride 36 kilometreyi geride bıraktık. Aşağı yukarı 41 kilometre var Bodrum'a. Totalde biz 77 hesapladık ama varacağımız yerlere göre 80 de olur, 85 de olur. Bir şekilde turu bitirdik ama. Vermek istediğiniz bir şey var. Yok, devam ediyoruz işte. Bir şey yok artık. Orijinalliği bozmayalım. İstersen hani çadır bir şeyler, ekstra bir şeyler de istersen. Ya özellikle gerek yok. Sen nereye gideceksin? Ben orta kente gideceğim, bırakırım nereye istiyorsunuz yani. Tarık'a gidiyoruz. Tarık'a bırak. Tarık'a mı bırakayım? Ali geldi ve eşyalarımızı aldı. Son 20 kilometre Molası. freestyle gidiyoruz. Az evvel yarım kaldı. Böyle çayımızı içtik. Ali'nin eşyalarımızı almasından sonra biraz böyle içimizi ısıttık. Şimdi Bodrum'a doğru finali yapmaya gidiyoruz. Güzel, koca bir tur bitti. Her etapta, her bölümde benimle birlikte pedal basan Ali'ye, Tarık'a, Tayfun abiye, onlara da buradan teşekkür ediyorum. Şimdi zaten Ali eşyalarımızı aldı gördüğünüz üzere. Kapanışı Tayfun abiyle yapıyoruz son birkaç gündür. Ve bitiş çizgimizde Tarık'ın dükkanı olacak. Orada bu tur yapan bizler buluşacağız. Birer bire içeceğiz. Ondan sonra da ben bu videoların kurgusuna başlayacağım. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.